Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok lezzetli, katı yağ kullanmadan sıvı yağlı yapabileceğiniz içi Hindistan cevizi dolgulu, haşhaşlı cevizli, kıyır kıyır şerbetli tatlı tarifim var. Fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tatlı tarifime başlayalım. Öncelikle şerbetimizi yapmakla başlıyoruz çünkü şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Uygun bir tenceremizin içerisine 2,5 su bardağı su ekleyelim, 2 su bardağı toz şekeri ekleyelim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Bir dilim limon ekleyip karıştıralım. Şerbetimiz göz göz olup üzerinde kabarcıklar oluştuğunda kaynamış demektir. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 5 dakika kadar daha kaynatalım. Koyu bir şerbet olmayacak. O yüzden 5 dakika kısık ateşte kaynatmanız, pişirmeniz yeterlidir. Sonrasında bir kenara şerbetimizi alalım ve soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için 1 çay bardağı sütümüzü uygun bir kabımızın içerisine alalım. 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. 2 yemek kaşığı sirke, 1 çay kaşığı karbonatımızı ekleyip aktifleştirelim bir kapta. Sonrasında karışımımızın içerisine ekleyelim. 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. 1 yemek kaşığı mavi haşhaş ekliyorum. Ve 1 çay bardağı çekilmiş ceviz ekliyorum. Ceviz yerine dilerseniz kavrulmuş fındık da ekleyebilirsiniz. Kavrulmuş fındık da bu tatlıya çok lezzet veriyor. Hangisi elinizin altında varsa onunla yapabilirsiniz. El çırpıcısıyla bu malzemelerimizi şöyle bir karıştıralım. Unumuzu ekleyelim. Öncelikle 2 su bardağı un ekliyorum. Sonrasında hamurum cıvık olduğu için yarım su bardağı daha un ekledim. Her zaman unu kontrollü ekliyoruz. 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum. Ve elimle bütün malzemelerimi yoğuruyorum. Yakından da gördüğünüz gibi biraz cıvık hamur olduğu için yarım su bardağı daha un ekledim. Lütfen unumuzu kontrollü ekleyelim. Ele yapışmayan, orta sertlikte bir hamur hazırlayacağız. Hemen sizlere yakından kıvamını göstermek istiyorum. Ele yapışmayan, yumuşacık, orta sertlikte bir hamur hazırladık. Bu tarifimi ben sıvı yağlı yaptığım kalbura bastı tatlısı tarifime çok benzetiyorum. Kıyır kıyır çok lezzetli bir hamuru var. Hamurumuzu hazırladıktan sonra hemen iç dolgusunun harcını yapmaya başlıyoruz. 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde Hindistan cevizi ekliyorum. Kullanmış olduğum Hindistan cevizi 50 gramdır. 1 çay bardağı süt ekliyorum. Ve 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. Bu malzemelerimi bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Hindistan cevizli harcımız hazır. Şimdi hemen bir tepsinin üzerine yağlı kağıdımızı serelim ve tatlımızın hamuruna şekil vermeye başlayalım. Cevizden biraz büyük olacak şekilde hamurumuzdan parçalar koparalım. Elimizle iyice bastıralım. İnce bir şekilde hamur açalım. Bir kaşık yardımıyla Hindistan cevizli harcımızdan hamurumuzun tam ortasına koyalım ve uç kısımlarını birleştirerek hamurumuzun her tarafını yapıştıralım. Sonrasında avucumuzun içerisinde yuvarlak şeklini verelim. Tersini çeviriyoruz ve yuvarlıyoruz. Bu şekilde tatlımızın şeklini oluşturuyoruz. Dilerseniz şekil vermekte istediğiniz gibi şekiller yapabilirsiniz. Silindir şeklinde veya kare şeklinde istediğiniz şekillerde oluşturabilirsiniz tatlımızı. Ben bu şekilde yuvarlak haliyle yaptım. Hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 20 adet Hindistan cevizli iç dolgulu şerbetli tatlı elde ettim. İç harcından da hiç kalmadı, hamurdan da hiç kalmadı. Tam ölçülü, tam kıvamında malzemelerinize tam yetecek şekilde ölçüleri sizlerle paylaştım. Daha fazla yapmak isterseniz hem hamurun hem de iç harcın oranını 2 katı olarak arttırarak hazırlayıp yapabilirsiniz. Hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Sonrasında önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında
Hamurumuzun altı ve üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Ben fırınımda tam 35 dakika tuttum. Şerbetli tatlıları hem kıyır olsun hem de şerbetini güzel çekmesini istiyorsanız mutlaka fırında söylemiş olduğum süre içerisinde bekletin. O şekilde pişirin. Özellikle şerbetli tatlılar kurabiyelerden çok farklı. Şerbetli tatlıları biraz daha uzun süreli olarak pişiriyoruz. Daha güzel içerisine şerbetini çekmesi için ve daha kavruk kıyır bir tatlı hamuru olması için bu şekilde hazırlıyoruz. 35 dakikanın sonrasında tatlımız güzelce pişti. Fırından tatlımızı çıkarıyoruz ve 2 dakika kadar oda sıcaklığında bekletelim. Sonrasında hemen soğuk şerbetimizi sıcak tatlımızın üzerine dökelim. Şerbetimizi döktükten sonra vaktiniz varsa eğer bu şekilde kaşık yardımıyla üzerine şerbetimizi dökelim. Her tarafına sıcağı sıcağına şerbetin çekmesini kısa sürede sağlayalım. Ben hem bu işlemi yapıyorum kaşık kaşık üzerine dökerek hem de ters yüz ederek tatlımın hem alttan hem de üstten güzelce şerbetini çekmesini sağlıyorum. Yaklaşık 3-4 saat kadar dinlendirdikten sonra tatlınızı servis edebilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa bir gece öncesinden de yapabilirsiniz. Şerbetini çok daha güzel çekecektir ve dinlenmiş bir tatlı olacaktır. Ben 3 saat sonrasında sizler için yakından dokusunu ve kıvamını, şerbetinin tam çektiğini göstermek istedim. Şimdi bu aşamada Antep fıstığı tuzu serpiyorum tatlılarımın üzerine. Dilerseniz Hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz veya başka kuru yemişlerle de süsleyebilirsiniz. Yakından da gördüğünüz gibi görüntüsü zaten lezzetini anlatıyor. Damağınızı şenlendirecek, misafirlerinizin mutlaka tarif isteyeceği bir tarif diyebilirim. Çok lezzetli. Şimdiden deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Sizler yakından tatlımızın iç dokusunu izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube Tatlı Sanatı kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi sizler için kanalımda paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarını okuyorum ve mutlaka dönüş sağlıyorum. Beni nerelerden takip ettiğinizi de çok merak ediyorum. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına kıymetli düşüncelerinizi yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Tüm destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.